Arkadaşlar maalesef telimiz kırıldı ama nasıl kırıldığını size söylemeyeceğim. Bunu tamir etmemiz lazım. Umarım içerik olarak güzel bir video olur ve bu soğuk havada uğraştığıma değer. Evvelden beri saklarım veya temin ederim bu farklı boyda. Bunların arasından uygun tel boyunu seçiyorum. Seçtiğimiz telin uygun boyda olması çok önemli. Eğer kısa olursa buradan kırar. Uzun olursa da vidanın öbür tarafından tel çıkmayacağından dolayı son gerginliğe ulaşmadan önce telimiz gevşek kalır. Yanımda zincir yağı vardı, o yüzden bunu kullandım. Biz bu tel başını bir akord anahtarı ile çevirebiliriz. Veya varsa Allen anahtarında bununla ilgili bir bölüm, onu kullanabiliriz. Veya bir kurbağacık anahtarımız varsa bu da mükemmel bir şekilde iş görür. Özellikle tel henüz gevşekse bir tornavida da işe yarar. Ama asla bir pense kullanmayın. Unutmayın, tekerin üstünden ve altından vidaların dönüş yeri değişir. Daha iyi anlamak için bu şekli bir inceleyin. Alt tarafta saat yelkovanı tersi istikametinde sıkar, öbür tarafa da gevşetir. Üst tarafta da saat yelkovanı istikametinde sıkar, ters tarafa da gevşetir. Tel koptuğu zaman kopan tarafın karşısındaki çember frene oturur. Bizim kopan telimiz kaset tarafında olduğu için kaset tarafındaki parçayı çıkarmamızın imkanı yok. Ama çember tarafındaki parçayı elimizle çıkarmayı deneyelim. Elimizde varsa bir elektrik bantıyla bunları sabitleyelim. Kopan parçalar kaset tarafına takılabilir veyahut da bacağımıza batarak zarar verebilir. En güzeli bir cırtla bunları sabitlemek. Daha sonra frenimizi açalım ve tekrar sıkalım. Gördüğünüz gibi şu anda teker normal dönüyor. Bu şekilde kullanmayı pek önermem ama yavaş yavaş sürmeyi bir deneyin. Elimizde hiçbir malzeme yoksa bu şekilde eve veya tamirciye kadar gideceğiz. Ama elimizde bir anahtar varsa o zaman yapacağımız bazı şeyler var. Arkadaşlar bir işaret koyalım. Bizim kırık telimiz şuydu. Şöyle bir astat kalemiyle. Bunun komşu telleri de şunlar arkadaşlar. Buna da şöyle değişik bir işaret yapayım. Ama siz eminim ki daha iyi fikirler bulabilirsiniz. Şöyle kırık ve bunun komşu telleri. Arkadaşlar şu yandakiler de karşı teller. Bunlar da şöyle dik bir işaret koyayım. Bizim kırık telimiz bu. Komşu teller bu. Yani aynı tarafa çekiyorlar. Karşıdaki teller de bunlar. Kırık telimiz kaset tarafında. Yani kaset tarafından kırıldığı için artık bu tel kaset tarafında çekmiyor. Dolayısıyla çemberimiz biraz karşı tarafa kaymış durumda. Bizim yapacağımız işlem kaset tarafındaki kırılan telin komşu tellerini içeriye çekeceğiz ve şu karşıdaki şu telleri de biraz gevşeterek içeriye çekme işlemine biraz yardımcı olacağız. Şu komşu telleri bir yarım tur sıkalım. Arkadaşlar yarım tur sıkalım. Ne tarafa sıktığımıza dikkat edin. Evet. Yarım da burayı. Şimdi şu karşı telleri de çeyrek tur gevşetelim. Bakalım ne oldu arkadaşlar. Umarım olmuştur. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu sizi epey bir idare eder. Ama bir tane tel kopmaya başladıysa inanın ki diğerleri de sırayla patır patır dökülmeye başlayacak. Ama gittiği kadar gitsin. Bunu en kısa zamanda bir servise götürmenizi öneriyorum. İlk olarak freni bir gevşetelim. 5 numara Allen işimizi görür. Mandalı gevşetelim. Buradan çevirmeyin arkadaşlar. Karşı taraftan çevirin.
Evet. Şimdi tekerimizi alalım. Böyle. Şimdi jantımız böyle dönüyor. Bu kasetin de dönüş yönüne sıkılması gayet mantıklı. Ters tarafa da gevşetiyoruz. Bir de şöyle bakabilirsiniz. Burada bir lock işareti var. Böyle gösteriyor. Yani kilitli. Öbür tarafta serbest. Biz kaseti sökmek için şu serbest tarafa çevirmemiz lazım. Onun içinde şöyle bir zincir anahtara ihtiyacımız var. Bir lokmaya ihtiyacımız var. Bir onun koluna ihtiyacımız var. Şimdi ilk iş şu zincir anahtarı en büyük dişliğe takalım. Şöyle. Büyük dişliğe takalım ki mümkün olduğu kadar fazla diş kessin. İkinci aşamada arkadaşlar şu anahtarımızı bu tarafa gevşetecektik. Biliyorsunuz. Gevşetelim. Tamam. İşte böyle. Bunu da dağıtmayın arkadaşlar. Şöyle düzgünce bir yere koyun. Bunu da dağıtmayın. Şimdi eğer dağılırsa korkmanıza gerek yok. Dikkat ederseniz içinde yivler var arkadaşlar. Bu yivler buradaki setlere düzgünce oturduğu zaman tek tek de yerleştirebilirsiniz. Kaseti çıkarınca şu tel kendiliğinden çıkıyor. Burası boş. İçeriye kaçırmadan yeni teli takacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir konu var. Yuvarlak dirsek, yuvarlak dirsek, yuvarlak dirsek. Bizim bu telimiz dirsek. Şu içeriden sokacağız. Şöyle. Ve dışarıdan çıkaracağız. Bu şekilde dirsek olacak. Şimdi de bindirmelere bakalım. Bizim jantımız 3 bindirmeli bir jant. Üst. Şu iki tane üst tamam. Şunun da altından geçirelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üst alt. Tamam. Şimdi bunu buraya takacağız ama buradaki mesele şu tel başını içine kaçırmamak. Şöyle. Şimdi yeni teli takalım. Biraz zorlayabilirsiniz arkadaşlar, sorun yok. Şimdi şunu takalım. Bakın ben şunu en küçük setten hizalıyorum. Şurada da en küçük yiv var. Onu oraya geçirdiğim zaman diğerleri de geçmiş oluyor. Ama başka pratik bir yol da olabilir. İşte böyle. Bu da bunun kilidi. Artık zincire ihtiyacımız kalmadı. Bunu da sıkalım. Üzerinde 10 nm yazıyor ama bu bayağı sıkı bir şey. Şimdi tekrar takalım. İşte bu kadar. Görüyor musunuz? Akort ne kadar bozuk. Bunu pratik bir şekilde düzeltmeye çalışalım. Tekrar takalım. İyi gözüküyor. Şöyle bakalım. Şu aradan
Buraya bir şalt koyalım. Şu araya kadar bir sürtme var. Buraya da bir şalt koyalım. Şimdi bu öbür tarafa sürtüyor. Biz bu tarafa almamız lazım çemberimizi bu bölgede. Şimdi işaretli bölgede bu taraftaki telleri sıkalım. Karşı taraftaki telleri de gevşetelim ve çemberin bu tarafa kaymasını sağlayalım. Bakalım ne oldu. Tamam, gördünüz mü arkadaşlar? Fren yoluyla biz akordumuzu yapmış olduk. Bir kurşun kalemi veya ince bir çöpü iç lastikten çıkan o ince lastiklerle böyle bir düzenek haline de getirebiliriz. Bir diğer metot cırt metodu olabilir. Böyle bir cırt geçirin varsa. Arkadaşlar işte size bir akor sehpası. Fıstık gibi yapabilirsiniz buradan. Çevirin. Sabit tutun. Çok mükemmel bir şekilde bu şekilde de kabaca bir akort yaparsınız. Evet, telimiz koparken tel başında kırmışsa veya tel başını teli söküp takarken içine çift kat çemberin içine kaçırmışsak o zaman yine lastiği sökmemiz lazım. Şimdi elimize yedek tellerden birisini alalım veyahut da kırılan telin parçasını alalım. Tel başını şöyle tersten takalım. Böyle. Şöyle takalım arkadaşlar. Sonra tersten çevirelim, tekrar çıkaralım. Arkadaşlar eğer önceki delbaşı iki kat jantın arasına kaçmışsa onu da çıkartmaya çalışalım. Çünkü bisiklet sürerken şıkır şıkır sesler gelir ve biraz sinirlerinizi bozabilir. Bence güzel. Bu çok idare eder bizi. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız yorum yapabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olabilirsiniz.